Ben Esma. 18 yaşındayım ve köyümüz kasaba çayır. Her ne kadar huzurlu bir yer gibi görünse de son zamanlarda bu huzur kaybolmuştu. İnsanlar geceleri tuhaf sesler duyuyor, açıklanamayan olaylar yaşıyordu. Ancak tüm bunlar beni Zehra ile ilgili korkunç olayların içine sürükleyeceğinden habersizdim. Zehra çocukluktan beri en yakın arkadaşımdı. Küçüklüğümüzde beraber oynadığımız sokaklar artık yalnızca hatıralarımızda canlıydı. Ancak son zamanlarda Zehra'nın gözlerinde bir şeyler değişmişti. Gözleri sürekli bir noktaya odaklanıyor, derin düşüncelere dalıyordu. Bir gün sessizliği bozan o soru geldi. Esma, hiç gece seni izleyen birini hissettin mi? Gülümsemeye çalıştım ama içimde bir ürperti belirmişti. Hayır Zehra, neden böyle bir şey soruyorsun? Gözlerini kısarak sanki bana bir sırrı anlatmak istiyormuş gibi fısıldadı. Bazen geceleri pencerenin arkasında bir şey varmış gibi hissediyorum. Ama ne olduğunu görmek için perdeyi açtığımda kimse olmuyor. O an bir şeylerin yanlış olduğunu anlamıştım. Ama yine de bunu ona belli etmemek için omzuna dokundum. Belki de yalnızlık hissidir. Biliyorsun, köy çok sessiz. Zehra'nın evine sıkça gidip gelmeye başlamıştım. Onu yalnız bırakmaktan korkuyordum. Bir akşam annesi Meryem teyze bana mutfakta yardım ederken bir şey söyledi. Esma, kızım, Zehra'nın üzerinde bir ağırlık var. Son zamanlarda çok içine kapandı, sen onun yanında olduğunda biraz daha iyi oluyor. Meryem teyze bu sırada bakır bir tencereye çorba karıştırıyordu. Ona destek olacağıma söz verdim. Ama o gece Zehra'nın odasında yalnız kalınca söylediklerinin ağırlığı içimde büyümeye başladı. Zehra yatağında oturmuş, bir mumun titrek ışığında bir şeyler mırıldanıyordu, yanına yaklaştım. Zehra, ne yapıyorsun? Bana döndü ve gözleri kocaman olmuştu. Onlar benimle konuşuyor Esma, beni çağırıyorlar. Kimler? Korkutma beni. Zehra duvarın köşesine işaret etti. Oradalar dedi. Gözlerimle onun baktığı yere bakmaya çalıştım. Hiçbir şey göremedim ama içimde tarif edilemez bir huzursuzluk hissettim. O gece yatağıma yattığımda olanları düşünmekten kendimi alamadım. Zehra'nın söyledikleri gerçek olabilir miydi? Uykuya dalmaya çalışırken birden odamda ince bir fısıltı duydum. Ses rüzgarın çatıdaki hışırtısıyla karışıyordu. Ancak bir an geldi ve fısıltı bir kahkahaya dönüştü. Gözlerimi açtım ama karanlıkta hiçbir şey göremedim. Sabaha kadar korkudan gözüme uyku girmedi. Ertesi gün köydeki hocaya gitmeye karar verdim. Zehra'yı da yanıma aldım. Hoca bizi uzun uzun dinledi ve ardından Zehra'nın ellerine baktı. "Bu sıradan bir şey değil," dedi. "Kızın üzerinde bir karanlık var. Birisi ona kötülük yapmak istemiş olabilir." Bu sözler içimde korkuyu artırmıştı. Zehra olan biteni tam anlamıyordu ya da anlamazlıktan geliyordu. Ancak hoca onu koruyacak dualar okumaya başladı. O sırada Zehra birdenbire sandalyede kaskatı kesildi. Gözleri karardı, nefesi hızlandı ve titrek bir sesle konuşmaya başladı. Beni bırakmayacaklar, onları çağırdılar. Hoca dua etmeye devam ederken Zehra yere yığıldı. Ona sarıldım. "Zehra, kendine gel," diye bağırdım. Ama o sırada odanın köşesindeki gölgeyi gördüm. İlk başta hareket etmiyordu. Sonra ağır ağır büyüyerek Zehra'ya doğru eğildi. Yüzünün hatlarını tam seçemiyordum. Ama gördüğüm şey insan değildi. O gece köyün üzerinde garip bir sessizlik vardı. Rüzgar bile esmekten vazgeçmiş gibiydi. Zehra'yı eve bıraktıktan sonra kendi evime dönmeye çalıştım. Ancak yolda yürürken arkamdan gelen ayak sesleri duydum. Döndüğümde kimseyi göremedim. Adımlarımı hızlandırdım ama sesler beni takip ediyordu. Kapımı kapatıp kilitledikten sonra derin bir nefes aldım ama bu kez odanın içinde bir soğukluk hissettim. Penceremin kenarına baktığımda dışarıda biri ya da bir şey vardı. Ellerimi titreyerek perdeye uzattım ve araladım. Ancak gördüğüm şey bir insan değil. Gözleri kan kırmızısı, yüzü yara içinde bir varlıktı. Bana baktı ve sonra birden kayboldu. Sabah olduğunda olanları kimseye anlatmadım ama Zehra'nın yanına gitmeye karar verdim. Onun evine vardığımda Meryem teyze beni endişeli bir şekilde karşıladı. "Esma, kızım, dün gece Zehra bir şeyler görmüş, çok korkmuş. Odasında sürekli bir şeylerle konuştuğunu söylüyor." Zehra'yı odasında bulduğumda elleriyle kulaklarını kapatmış, titriyordu. "Beni rahat bırakmayacaklar Esma, ben ne yaptım ki?" dedi ağlayarak. Ama sonra ekledi, "Birisi onları çağırdı, biliyorum." Bu sözler içimde yankılandı. Kim, neden? Bu soruların cevabını öğrenmek için kararlıyım. Ama karanlığın henüz sadece yüzeyine dokunmuştuk. Zehra'nın o gece söylediklerini zihnimden atamıyordum. "Birisi onları çağırdı, biliyorum," demişti. Ama bu çağrıyı yapan kimdi? Gördüğümüz korkunç görüntüler ve duyduğumuz sesler, birisinin kötü niyetle hareket ettiğini açıkça gösteriyordu. Ancak bunları anlamlandırmak karanlık bir bulmacayı çözmek kadar zordu. O sabah Zehra'nın yüzünde büyük bir yorgunluk vardı. Odanın bir köşesinde sessizce oturuyor, elindeki eski bir kolyeyi inceliyordu.
"Bu kolye bana annemden kaldı," dedi fısıltıyla. Ama birkaç gün önce bir gece bu kolyenin ışıldadığını gördüm. Garip bir şekilde hissizleştim o anda sonra. "Sonra ne oldu Zehra?" diye sordum. Sesim titriyordu. "Sonra o gölgeleri gördüm," dedi. Beni izliyorlardı, gözleri yoktu ama beni gördüklerini hissedebiliyordum. Meryem teyze mutfakta bize kahvaltı hazırlarken dışarıdan gelen garip bir tıkırtı sesi duyduk. Pencereye koştum ve avluda birinin hızla uzaklaştığını gördüm. "Kim var orada?" diye bağırdım ama cevap alamadım. Zehra da yanımdaydı ve yüzü bembeyaz olmuştu. "Esma, o bir insan değildi," dedi. Gözleri korkudan büyümüştü. O sırada Meryem teyze arkamızda belirdi. "Kızım, ne oluyor?" diye sordu. "Biri avluda bir şey bırakmış olabilir," dedim. Hızla dışarı çıkıp avluya baktık. Toprağın üzerinde küçük bir bez parçası vardı. Onu kaldırdığımda içinden eski bir kağıt çıktı. Kağıtta Arapça bir metin yazılıydı ve altına kömürle garip semboller çizilmişti. O gece Zehra'nın odasında birlikte kalmaya karar verdim. Odanın penceresini sıkıca kapattık ve lambayı açık bıraktık. Ama ne kadar dikkatli olsak da garip sesler gecenin içine sinsice yayılmaya devam ediyordu. Bir ara Zehra'nın nefes alışverişinin değiştiğini fark ettim. Yavaşça ona döndüm ve gözlerini kapamış halde mırıldandığını gördüm. "Zehra, iyi misin?" diye sordum ama cevap alamadım. Birden odanın içinde soğuk bir rüzgar esti. Pencere kapalıydı ama perde hafifçe dalgalandı. Kulağımda yankılanan derin, tüyler ürpertici bir fısıltı duyuldu. "O bizim, saklanamaz." Hemen dualar okumaya başladım. Zehra birden gözlerini açtı ve gözleri simsiyah olmuştu. Donuk bir ifadeyle bana baktı. "Esma," dedi ama bu ses onun sesi değildi. Kalın, boğuk bir tondaydı. Sabah olduğunda Fatma nineyi çağırmaya karar verdik. Köyde büyü ve cinlerle ilgili birçok olayı bildiği söylenen biriydi. Fatma 9 geldiğinde Zehra'nın yüzüne uzun uzun baktı ve "Bu kızın ruhuna bir şey çökmüş," dedi. "Birileri ona zarar vermek istiyor." "Bunu kim yapar ki ya?" diye sordum. Fatma 9 eski bir kutunun içinden tesbih çıkarıp dua etmeye başladı. "Bunu çözmek için önce büyünün yapıldığı şeyi bulmamız lazım," dedi. Zehra'nın son günlerde ne gördüğünü, nereye gittiğini hatırlaması gerekiyor. Zehra, köyün yakındaki eski değirmenle ilgili bir şeyler hatırladığını söyledi. "O değirmene gitmek istememiştim," dedi. "Ama sanki biri beni çağırıyordu. İçeri girdiğimde bir taşın altına bir şey gömdüklerini gördüm." Fatma 9 hemen harekete geçti. Bizi o değirmene götürdü. Orada Zehra'nın tarif ettiği taşın altını kazmaya başladık. Toprağın altından eski bir bez çıkardık. O bezi açtığımızda içinden tırnak parçaları, saç telleri ve yine Arapça yazılarla dolu bir kağıt çıktı. Fatma 9 kağıdı dikkatle inceledi. "Bu büyü yapılmış," dedi. "Ama yapan kişinin kim olduğunu henüz bilmiyoruz." O gece büyünün etkileri daha da şiddetlendi. Zehra sürekli bir şeyler fısıldıyordu ve ara sıra anlamsız kahkahalar atıyordu. Odada gölgeler hareket ediyordu. Bir ara odanın köşesinde bir figür belirdi. Kafası insana benziyordu ama yüzü tamamen yanmış gibiydi. Bize doğru eğildi ve fısıldadı. Çok geç. Fatma 9 dualar okumaya devam etti. Ama gölge kaybolmak yerine daha da büyüyordu. İçimizdeki korku dayanılmaz hale geldi. Zehra birden çığlık atarak yere yığıldı. Onu kendine getirmek için başına su serptim. Ama gözlerini açtığında "Beni bırakmayacaklar," dedi. Sabaha kadar uyuyamadık. Fatma 9 sabah köydeki tüm yaşlıları topladı. Bir çözüm bulmak için herkes bir araya geldi. Olanların ardındaki kişiyi bulmak için Zehra'nın söylediklerini dikkatle dinlemeye başladık. Ancak olayların gerçek sorumlusunun kim olduğu hala belirsizdi. Etrafımı saran karanlık artık tanıdık bir his bırakıyordu. Korku, tuhaf bir şekilde yerini garip bir huzura bırakmış gibiydi ama bu huzur yanıltıcıydı. İçimde bir yerde biliyordum ki yaklaşan fırtına her zamankinden daha yıkıcı olacaktı. Narin, gecenin ilerleyen saatlerinde nihayet derin bir uykuya dalmış gibiydi. Ancak ben yatakta bir sağa bir sola dönüp duruyordum. Aklımda sürekli o gün yaşadıklarımız ve Hayriye teyzenin söyledikleri yankılanıyordu. "Her ruhun bir yoldaşı vardır ama bu yoldaş her zaman iyi niyetli olmayabilir," demişti. Bu sözler o kadar derin bir yankı bırakmıştı ki uykularımı bölmeye yetiyordu. Sabaha karşı saat 3 sularında camın önünden geçen bir gölge gördüm. Hemen kalkıp pencereye yaklaştım. Bir insan mı yoksa yine o cinlerin bir oyunu mu? Etrafta hiçbir şey göremeyince derin bir nefes alıp yatağa döndüm. Tam o sırada Narin bir çığlık attı. "Ne oluyor?" diye fırladım. Narin yatağın bir köşesine sinmiş, eliyle bir şeyleri işaret ediyordu. Gözleri dehşetle büyümüş, dudakları titriyordu. Buradalar," dedi zorla. Sesi sanki boğazına bir şey düğümlenmiş gibiydi. "Kim burada, ne görüyorsun?" diye sordum.
Ona ulaşmaya çalışırken birdenbire odanın sıcaklığı düştü. Nefesim buğulu bir sis olarak çıkıyordu ve anladım ki yalnız değildik. O anda odanın köşesinde beliren bir gölge gördüm. Gölge insan biçimindeydi ama yüzü yoktu. Ellerini Narin'e doğru uzatıyordu. "Bırak onu," diye bağırdım ama sesim o kadar zayıf çıkmıştı ki neredeyse kendi kulağıma bile ulaşmıyordu. Narin'in bedeni bir an için kaskatı kesildi ve sonra yere yığıldı. Koşarak yanına gittim. Nabzı atıyordu ama bilinci kapalıydı. Sabah olduğunda Narin'in yüzü solgundur. Gözlerini açtığında "Ne oldu dün gece?" diye fısıldadı. Her şeyi hatırlayıp hatırlamadığını anlamaya çalıştım. Ama sanki bir kısmını tamamen unutmuş gibiydi. "Sadece bir kabus gördüm," dedim ama kendi sesime bile inanamıyordum. O gün köyün meydanında Ali dedeyi gördüm. Elinde eski bir tesbih tutuyor. Dualar mırıldanıyordu. Yanına yaklaştığımda bana dikkatle baktı ve dedi ki "O kız güvende değil. Gördüğüm gölgeler onun peşinde. Bu basit bir cin meselesi değil. Ne demek istiyorsunuz?" diye sordum. "Bu kızın bir geçmişi var. Birileri onun üzerinden kötülüğe yol açmaya çalışıyor. Büyüye bulaşmış bir el var bu işin içinde." O gece Hayriye teyzenin evine gittim. Bize yardım edebileceğini düşündüğüm tek kişi oydu. Evi her zamanki gibi ağır tütsü kokuyordu. Hayriye teyzenin gözleri karşımda parladı. "Narin bu köye adım attığı andan itibaren cinlerin dikkatini çekti," dedi. "Onun ruhunda bir ışık var ama bu ışık birilerinin kıskançlığı yüzünden kirletildi." Kim böyle bir şey yapar?" diye sordum. "Bunu öğrenmek için cinlerle yüzleşmek zorundayız," dedi. Tütsüleri yaktı, dualar mırıldandı ve sonunda sessizlik çöktü. Bir an için odada hiçbir şey hissetmedim. Ta ki duvardaki aynanın kırılma sesiyle irkilene kadar. Aynadan çıkan duman gibi bir varlık belirdi. Hayriye teyze elindeki tesbihi sıkıca tuttu ve bağırarak dua etmeye başladı. O anda cinin yüzü köyde tanıdığımız birisine dönüştü. Bu Narin'in halası Şengül Hanım'dı. "Büyüyü sen mi yaptın?" diye haykırdım. Cin korkunç bir kahkaha attı ve kayboldu. Hayriye teyzenin gözleri dolmuştu. Ertesi sabah Şengül Hanım'ın kapısını çaldım. Bana suçlu bir ifadeyle baktı. "Neden?" diye sordum. Gözlerinden yaşlar süzülüyordu. "Sadece onu korumak istemiştim ama işler kontrolden çıktı," dedi. Sonunda her şey açığa çıktı. Şengül Hanım kıskançlık ve kontrol etme isteğiyle büyü yapmış ve yanlışlıkla cinleri çağırmıştı. Bu olayların arkasında onun kötü niyeti değil, düşüncesizliği vardı. Olan biteni öğrendikten sonra Hayriye teyzenin yardımıyla cinleri kovmak için bir ritüel yaptık. Bu süreç günler sürdü. Ancak sonunda Narin kurtuldu ve köyde tekrar huzur sağlandı. Ama o korkunç görüntüler, yaşananlar ve hissettiğim karanlık hayatım boyunca zihnimde bir iz olarak kaldı. Büyü bozulmuştu ama ruhlarımızdaki izler silinmemişti. Bu tarz ürkütücü ve gizemli hikayeleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Karanlık dünyalara birlikte adım atalım.